Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz projelerde risk yönetiminin önemi. Risk yönetimi uzun zamandır proje yönetimi literatüründe ve aslında hayatımızın her alanında sıkça karşımıza çıkan bir konu. Güvenlik, iş, finans veya projeler gibi birçok farklı alanda riskler hakkında konuşmalara veya yazılara denk gelmişsinizdir. Bu kadar çok bahsi geçen bir konu olduğu için ben de farkındalığı arttırıcı birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Risk yönetimi konusunda en büyük zorluklardan biri birçok kişinin bu kavramı tam olarak anlayamamasıdır. İnsanlar terimleri veya risk yönetimi sürecini yeterince kavrayamadıklarında projelerindeki riskleri tanımlamak ve ele almak için bu alana yeterince zaman ayırmaları zorlaşır. Bunun da arkasında içgüdüsel olarak korkulan şeylerden uzak durma eğilimi vardır. Risk yönetimi projelerimize zarar verebilecek büyük ve korkutucu görünen durumlarla yüzleşmekle ilgilidir. Ancak bazı insanlar bu sorunları görmezden gelmenin daha güvenli olduğunu düşünerek riskleri tamamen duymayı veya görmeyi reddederler. Böyle bir tercih içinde bulunabilirler. Bir şirkette üst yönetimin risk yönetimine gereken önemi vermemesi proje yöneticileri için ciddi bir sorun teşkil eder. Çoğu zaman proje yöneticileri projelerdeki tehditleri belirlemek için yaptıkları çalışmalara rağmen bu risklerle başa çıkmak için yeterli kaynağı üst yönetimden temin edemez. Bu durum projelerde ciddi sonuçlara yol açabilir. Risk yönetimi birçok proje yöneticisi için tek aşamalı bir süreç olarak görülür. Riskleri belirledikten sonra işimizin bittiğini düşünebiliriz. Ancak projemizi bu riskler açısından nitel veya nicel analiz etmeli, sürekli izlemeli ve gerektiğinde müdahalede bulunmalıyız. Bu adımları ihmal etmek projelerde ciddi sorunlara yol açar. Etkili bir risk yönetimi için eğitime odaklanabiliriz. Proje yöneticileri ve ekip üyeleri risk yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini arttırarak bu süreçleri daha iyi anlamalı ve projelerine uygulamalıdır. Risk yönetimi sadece proje başlatma belgesinde listelenen bir risk envanterinden çok daha fazlasıdır. Bunun için de İstanbul Kurumsal Gelişim olarak projelerde risk yönetim başlıklı eğitimimiz bir günlük bir içeriğe sahiptir. Fakat farkındalık açısından önemli kazanımlar elde etmenize yardımcı olur. Bir başka çözüm önerisi deneyimlerdir. Deneyim risk yönetiminde kilit bir unsur aslında. Deneyimli proje yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunmak ve uygulamalı senaryo deneyimlerine katılmak risk yönetimi konusundaki becerilerinizi geliştirir. Bu konuda tavsiyem sizden daha deneyimli olan kişilerin riskleri nasıl ele aldıklarını, kullandıkları teknikleri dikkatle gözlemlemeniz ve kendinize gelecekte kullanabileceğiniz öğrenilen dersler çıkarmanızdır. Bunun yanı sıra proje yönetimi ofisleri, proje yöneticileri, risklerin projeler üzerindeki etkileri konusunda daha fazla farkındalık yaratmalıdır. Bu, sponsorlarımız ve üst yönetimle açık bir iletişim kurmayı gerektirir. Önceki projelerden örnekler sunarak risklerin yönetilmediği durumlarda nasıl sonuçlar ortaya çıkardığını, nelere yol açtığını gösterebilirsek bu açıdan önemli bir farkındalık yaratırız. Sonuç olarak risk yönetimine yeterince önem verilmediğinde projeler ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Proje yöneticileri olarak risk kavramını daha iyi anlamalı ve diğer paydaşları bunun önemi konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bu çabalar kısa vadede değil ama uzun vadede kesinlikle karşılığını verecektir. Konuyla ilgili videomun sonunda şu özlü sözü söylemeliyim. Unutmayınız ki sürpriz diye bir şey yoktur. Eksik veya az planlama vardır. Şimdi bu anlattıklarımı pekiştirmek için bu konuda hazırladığım soruları birlikte inceleyelim. Bir proje yöneticisi olarak projenizde risk yönetimi sürecini uygulamaya çalışıyorsunuz.
Ancak proje sponsorunuz projemizde risk yoktur diyerek size destek olmuyor. Bu durumda en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Risk yönetimini göz ardı edip projeye devam edebilirsiniz. Sponsora rağmen gizli bir şekilde risk yönetimi yapabilirsiniz. C şıkkı, sponsora önceki projelerden risk yönetiminin önemini gösteren örnekler sunabilirsiniz. D şıkkı da üst yönetime sponsorunuzu şikayet edebilirsiniz. Ki oldukça basit bir soru fakat önemli ifadeler var gördüğünüz üzere. C şıkkı doğru cevap. Sponsora veya hatta daha üst yönetime önceki projelerde risk yönetimi yapılmadığında neler olduğunu gösterebilirsek daha fazla farkındalık, ilgi uyandırmış olacağız. Hemen ikinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yine bu makalede bahsedilen tek aşamalı risk yönetimi yanılgısını en iyi şekilde anlatır? A şıkkı, riskleri sadece proje başlangıcında belirlemek ve sonrasında izlemek. B, riskleri sadece proje sonunda değerlendirmek. C, riskleri yalnızca finansal açıdan ele almak. D, riskleri sadece proje ekibi içinde tartışmak. Tabii ki bu sorunun cevabı da A şıkkı. Risk yönetimi sadece başlangıçta bir kere yapılıp bırakılan bir şey değil, tekrar tekrar yapılması gereken bir takım süreçler içeren bir bilgi alanı aslında. Bu çerçevede yukarıda da söylediğimiz üzere riskleri tanımladıktan sonra nitel, nicel analizlerle risklerin tehlike boyutlarını ölçüyoruz. Arkasından da önleme yöntemlerini ele almamız gerekiyor ve bunu proje boyunca belirli periyotlarda tekrar etmemiz gerekiyor. Bu yüzden A şıkkı tek aşamalı risk yönetimi yanılgısı olarak karşımıza çıkıyor. Son sorumuz, bir proje yöneticisi olarak ekibimizin risk yönetimi konusunda bilgi ve deneyimini artırmak istiyoruz. Makalede önerilen yöntemlerden hangisi bu amaca uygun değildir? A. Deneyimli proje yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunmak. B. Risk yönetimi simülasyonlarına katılmak. C. Risk yönetimi terimlerini ve süreçlerini öğrenmek için eğitimler düzenlemek. D. Riskleri görmezden gelerek şanslı, tırnak içine yazılmış, projeler yürütmeye çalışmak. Tabii ki A, B ve C şıkları risk yönetiminde farkındalığı arttırıcı yöntemler. D şıkkı bunlardan tamamen uzak bir yaklaşım. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Projelerinizde lütfen risk yönetimine önem verin. Risklerinizi tanımlamak ve yönetmek için zaman ayırın ve bu konuda çevrenizdeki paydaşların farkındalığını arttırmayı hedefleyiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.